Ron birinci sezon, gerçek Riri Williams, Tony Stark tarzında bir araya gelen pek çok unsura sahip. Ancak hikayesi Marvel televizyonunun eski sorunlarını aşacak kadar sağlam değil. Riri Williams'ın son olarak Black Panther'da görünmesinden keyif almıştım. Wakanda Forever'ın finalinde Riri Williams'ın son kez görünmesi hoşuma gitmişti ve Ron, Marvel Disney'in en iyi dizilerinden biri haline gelmeden önce pek çok kişinin şans vermek istemediği bir başka yeni proje olan Agatha All Along'un yolundan gidebilir. Ron, Agatha ya da Marvel sinematik evreninin diğer Disney dizileri kadar iyi değil ama yine de göz atmaya değer olduğunu söyleyebilirim. Ron oyuncu kadrosuna, Wakanda'daki görevinden sonra halihazırlı kostümünü yapmak ve Roman'in mirasını sürdürmek isteyen Riri Williams rolünde Dominique Thorne liderlik ediyor. Tam da bunu yapmak için para kazanmaya çalışan Riri, Ron kötü adamı The Hood'un başını çektiği yanlış bir gruba dahil olur. Bu da teknoloji, sihir ve diğer unsurların, yorgun bir TV formatına sıkıştırılmış olmasına rağmen genellikle iyi bir şekilde bir araya geldiği bir hikayeye yol açıyor. Ron temel hikayesi bazı güçlü ana temalarla yükseltiliyor. Genel olarak Ron hikayesi gayet iyi. Riri'nin sempatik suçlulardan oluşan yeni ekibiyle kurduğu dinamik, dizinin hedeflediği paçavradan zengin olma havasını yansıtıyor ve gerçekleştirdikleri farklı soygunlar ve işler uygun şekilde heyecan verici. Riri ve Parker Robbins, The Hood arasındaki temel çatışma gibi karakter dinamikleri de iyi olarak tanımlanabilir. Ayrıca, dizinin Tony Stark'ın mirasını hikayeye dahil etme şekli ve diğer birçok MCU referansı iyi işliyor. Riri'nin üvey babası ve kız kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntünün keşfi iyi işledi ve güçlü bir duygusal çekirdek sağladı. Ron iyi hikayesinin yükseldiği yer, birkaç spesifik ana tema, teknoloji ve büyü kavramı, bu iki tarafı uzun süredir ayrı tutan bir seri olan MCU için harika ve benzersiz. Bu karışım işe yaramış ve temel çatışmaya yeni bir bakış açısı getirmiş. Bunun ötesinde, Riri'nin kederinin keşfi iyi işledi ve tatlı bir 5. bölüm flashback'inde benden birkaç gözyaşı bile koparan güçlü bir duygusal çekirdek sağladı. Bu şüphesiz tüm şovdaki en ilgi çekici olan başka bir Ron temasına güzel bir şekilde bağlandı, Riri'nin yapay zeka arayüzü. Jarvis, Firiday, Karen ve Meku'nun diğer pek çok yapay zekasından sonra Riri, beyninin bir taramasını kullanarak kendi yapay zekasını yaratıyor ve Natalie'ye hayat veriyor. Natalie'nin iyi niyetli olmasına rağmen, güvenlik duvarlarını aşabilen bir yapay zekanın tehlikelerini vurgulamasından, teknoloji yoluyla birini ölümden döndürmenin ahlaki olup olmadığına kadar, yapay zekanın karmaşık doğası hakkında ortaya çıkan keşifler fazlasıyla ilgi çekiciydi. Yapay zekanın yükselişini deneyimleyen günümüz dünyasında, tüm bunlar çok zamanlı hissettirdi. Sadece bu da değil, aynı zamanda Riri'nin karakterine derinden bağlandı ve Ultron, Vision ve diğerlerinin asla sahip olmadığı evren içi yapay zeka hakkında sorular ortaya attı. Ron keyifli ortalama hikayesinin bazı bölümlerde gerçekten parlamasını sağladı ve bu keşifler dizinin açık ara en sevdiğim yönü oldu. Ron oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesi Marvel'ın yüksek çıtasını taklit ediyor. Hikayenin ötesinde, Ron diğer unsurlarının çoğu da işe yaradı. Dominique Thorne, Alden Ehrenreich ve Lyric Ross'un öne çıktığı oyuncu kadrosu genel olarak iyiydi. Ron ayrıca akıllara durgunluk vermeden iyi bir sinematografi ile kaygan bir tarza sahip. CGI çoğunlukla işe yarıyor ve başlangıçta tahmin ettiğimden daha fazla pratikliğe odaklanılmış. Tüm bunların üzerine harika bir film müziği ve el ele dövüş, büyülü dövüşler ve Ron zırhlı kıyafetinin iyiliğini içeren bazı iyi koreografili aksiyon sahneleri eklenmiş. Ron sonu zorlayıcıydı. Ron sonuyla ilgili birkaç sorunum var, ancak çoğunlukla nasıl işlediğini keşfetmek istiyorum. Ron Riri'nin ahlaki açıdan belirsiz bir kararıyla bitmesini takdir ettim. Şahsen bu belirsizliği sevdim çünkü Ron daha tahmin edilebilir, temel hikayesine başka bilinmeyenler ekledi. Tüm bunların Meku'nun geleceğinde nereye gideceğini keşfetmek ilgi çekici olacaktır. Bu nedenle Ron sonu benim için pek çok açıdan işe yaradı. Ron Marvel TV'nin eski 6 bölümlük formatından zarar gördü. Çoğunlukla, Ron hikayesinin iyi olması ve gelişmek için sahip olduğu zamanın eksikliğiyle bağlantılı başka bir şey değil. Agatha All Along ve Daredevil'den sonra, Born Again'in 9 bölümlük sezonlarından sonra Ron Disney'in 6 bölümlük tuzağına düşerek uzatılmış bir film gibi hissettirdi. Sonuç olarak, özellikle Parker ve Riri, Parker ve ekibi ve ekibin kendi iç dinamikleri arasındaki birçok karakter dinamiği aceleye gelmiş gibi hissettirdi. Hikayenin tam olarak nefes almasına izin verilmedi ve yukarıda bahsedilen bazı harika temalar keşfedilmek için tam fırsat bulamadı.
Ezekiel Stein olarak da bilinen Joe karakteri aşırı ilgi çekici bir şekilde başladı, ancak hikayenin ilerlemesi için yeterli zaman yoktu ve bu benim en sevdiğim ilk karakterlerden birini kaçırılmış bir fırsata dönüştürdü. Final genel olarak iyiydi, ancak finali oluşturmak için daha fazla zamana sahip olmak birçok karakterin kaderini iyileştirebilirdi. Odd'un geçmiş hikayesi son 2 bölüme sıkıştırılmak yerine daha fazla zamanı hak ediyordu, tıpkı neredeyse hiç gösterilmeyen sihirli güçleri gibi. Ronheart'taki bazı can sıkıcı mecazlar aceleye getirilmiş formatın bir sonucu olabilir. Örneğin, Parker'ın Suluk adlı hacker, "ben varım" demeden önce klavyeye birkaç kez vuran tipik bir film hacker'ıydı. Bir diğeri ise Ryr'nin kendisini ezmeye çalışan bir minibüsün önünden kaldırıma ya da ara sokağa doğru değil de doğrudan önüne doğru koşmasıydı. Bu kusurlar Ronheart'ı benim için mahvetmeye yetmedi ama kesinlikle birkaç şentik aşağı indirdi. 3 ya da 4 bölüm daha nefes aldırabilecek aceleye getirilmiş hikayeye bağlandılar. Eğer bu süre tanınmış olsaydı, Ronheart'ın ana çatışması ve yan karakterlerinin çoğu gelişebilirdi. Başka bir tehdit kendini göstermeden önce bunların hepsi çok yönlü hikayeler gibi hissedilebilirdi. Ne yazık ki Ronheart, Marvel'ın yorgun TV formatının üstesinden tam olarak gelemedi.